Hiç GTA evreninde sıradan bir NPC olmayı düşündünüz mü? Aslında GTA evreninde eğlenmek için yapılabilecek çok fazla aktivite var. Luna Park'a gidebilir, sinema izleyebilir, hatta ayakkabı dükkanından ayakkabı bile alabilirsiniz. Biz ise bugün bir günlüğüne GTA NPC'si olup GTA evrenindeki insanların bir gününün nasıl geçtiğini ve eğlenmek için neler yaptıklarını araştıracağız. İlk durağımız GTA 3. Sene 2001. Liberty City'deyiz. Bakın dürüst olalım, burada eğlence diye bir şey yok. Burası dünyanın en depresif, en gri, en yağmurlu şehri. Burada sıradan bir vatandaşın tek hobisi başına bir şey gelmeden bir sokaktan diğerine geçmek. Güneşin yüzünü neredeyse hiç görmediğimiz, her köşesinde ayrı bir mafya çatışmasının olduğu bu şehirde sabah uyanmak bile başlı başına bir başarı. Hele bir de St. Marks bölgesinde yaşıyorsanız işiniz yaş. Buralarda insanlar eğlenmek için ne yapıyor biliyor musunuz? Yürüyorlar. Sadece yürüyorlar. Bazen ellerinde bir şemsiye oluyor, bazen de gazete okuyorlar. Yani zaten başka ne yapabilirler ki? Birbirimizle konuşmak istersek sadece birkaç farklı homurdanma sesi çıkartabiliyoruz. Run away, yo! Bang, yo, bang! You about to get punked out! Portland'da limana gidip denize bakıyoruz ama deniz bile zehirli gibi duruyor. Zaten yüzme bilme gibi bir yeteneğimiz kesinlikle yok. Suya adımını atan anında dibi boğuluyor. O yüzden suyun kenarında fazla dolaşmamak, suya fazla yaklaşmamak buralarda yazılı olmayan bir kuraldır. Bir de metro var. Metroya biniyoruz, dışarıyı izliyoruz. Şehrin karanlık ve pis tünellerini bir o yana bir bu yana gidip geliyoruz. En azından yer altındayken üstümüze araba uçma ihtimali biraz daha düşük oluyor. Çevrede birkaç tane dükkan var ama hepsi sadece görüntüden ibaret. Yani içlerine girilmiyor. Ha bir de araba kullanan tayfa var. Onların eğlencesi de radyo dinlemek. Arabaya biniyoruz, radyoyu açıyoruz. Head Radio ve Lips 106'da çalan şarkılar tek tesellimiz. Ama arabayla gezerken bile çok dikkatli olmamız lazım. Trafik lambaları çalışsa da kimsenin taktığı yok. Bir anda yanınızdan alevler içinde bir araba geçebilir. Yani GTA 3'te en büyük aktivitemiz hayatta kalmak. Sıradaki durağımız GTA Vice City. Yıl 1986. İşte burası yaşanılacak yer. Liberty City'nin kasvetinden sonra burası cennet gibi. Buradaki NPC'ler gerçekten eğlenmesini biliyor. Havada sürekli bir pastel pembe gün batımı, sokaklarda devasa neon tabelalar ve muazzam 80'ler atmosferi. Sokakta yürüyen insanların kıyafetleri bile cıvıl cıvıl. Liberty City'deki tek tip mutsuz insanların yerini burada çiçekli gömlekler, renkli elbiseler ve şortlar almış. Tommy Vercetti mafya babalarıyla uğraşa dursun. Bizim umurumuzda değil. Biz plaja iniyoruz. Ocean Beach'te kumların üstüne havlumuzu uzatıp yatıyoruz. Güneşlenmek burada bir yaşam tarzı. Havlularımız pikselli olabilir. Kalktığımızda üstümüz kum olmuyor olabilir. Ama bu hissi yaşamak bile yetiyor. Bir de paten kayan kızlar var sahil yolunda. Bikiniyle paten kayıyorlar sabahtan akşama kadar. O da bir aktivite sonuçta. Arada bir oyuncu gelip paten kayanların arasında arabayla dalmadığı sürece keyifler çok yerinde. Bir de Washington Mall var. Alışveriş merkezi. Gelip buradaki vitrinlere bakıyoruz. Hiçbir şey satın almıyoruz çünkü bu dükkanların içine girilmiyor. Sadece görüntüden ibaretler ama olsun, vitrin izlemek de bir şeydir sonuçta. Ya da isterseniz bir kafede veya bir restoranda oturup takılabilirsiniz. Ama muhabbet sarıyor mu? Sarıyor. Peki bu kadar mı? Tabii ki hayır. Burada Leaf Links Golf Kulübü'ne gidip zenginlerin golf oynamasını izleyebilirsiniz. Ya da lüks yatların bulunduğu bu limanlarda yürüyüşlere çıkabilirsiniz. Ama en önemlisini daha söylemedim. GTA Vice City deyince aklınıza ilk ne geliyor? Evet, doğru tahmin ettiniz. Malibu Club. Burası şehrin kalbi. Bütün gün plajda yattıktan sonra akşam soluğu burada alıyoruz. Kapıdaki güvenlik içeri girenleri pek umursamıyor. Üstünüzü başınızı aramıyor. Mafya babaları veya ana karakterler buraya banka soygunu planlamak için geliyor olabilir. Ama biz normal insanlar buraya eğlenmeye geliyoruz. Mekana adım attığınız zaman 80'ler pop müziği yüzünüze çarpıyor. İçerisi ışıl ışıl. Burada eğlenebilir, meyve suyunuzu içebilir ya da insanlar ile robotik danslar edebilirsiniz. Bu mekanı gerçekten seviyorum. Sıradaki durağımız GTA San Andreas. Yıl 1992. Los Santos'tayız. Harita o kadar büyük ve eyalet o kadar geniş ki Liberty City ve Vice City'den sonra burası bize adeta bir gezegen gibi geliyor. Sadece bir şehir değil, 3 devasa şehir, ormanlar, çöller ve kasabalar var. Burası biraz tehlikeli bir şehir. Mor giyinen Ballas üyeleriyle yeşil giyinen Grove City üyeleri sürekli birbirine giriyor. San Andreas'ta ilk defa bizim gibi sıradan insanların birbiriyle konuştuğunu görüyorsunuz. Evet, muhabbet ediyoruz. Hem de ne muhabbet. Ama asıl olayımız yemek. Bizim tayfanın en büyük eğlencesi yemek yemek. Clerking Bell'e, Burger Shot'a ya da Well Steak Pizza'ya gidiyoruz. Menüler ucuz, porsiyonlar hayvan gibi. İçerisi hep leş gibi yağ kokuyor ama kimin umurunda. Bizim kasiyerler biraz sıkıntılı gerçi. Kafalarında tavuk şapkasıyla duruyorlar. Hayattan bezmişler. Sipariş veriyorsun, adam suratına bakıp umarım boğazında kalır falan diyor. Müşteri memnuniyeti 0. Hatta 0'ın altında. Ama biz yine de oradayız. Karnımız doyuyor sonuçta. Bir de mahalledeki barlar var. Geliyoruz, meyve suyu falan içip bilardo oynuyoruz.
Dışarıda kıyamet koparken içeride saatlerce bilardo oynamak güzel bir aktivite bence. Peki hepsi bu kadar mı? Tabii ki hayır. Buradaki insanların yapabilecek çok fazla aktivite var. Hatta GTA San Andreas, GTA oyunları içerisindeki en fazla aktiviteye sahip olan oyun olabilir. Yani say bitmez. Çöllük yerlere gidiyorsunuz. Red Country'de adamlar traktör sürüyor, hasat yapıyor. Dağlık bölgelere gidiyorsunuz. İnsanlar dağ bisikletleriyle Mount Chiliad'dan aşağı atlıyor. Neyse o zaman hızlıca GTA San Andreas'taki diğer aktiviteleri sayalım. Arabanıza modifiye yapıp araba zıplatma yarışlarına katılabilirsiniz. Lowrider araçların hidrolikleriyle müzik ritmine göre zıplaması tam bir görsel şölen. Cime gidip vücut yapabilirsiniz. Farklı kıyafet mağazalarını dolaşıp kendinize yeni kıyafetler alabilirsiniz. Binko'dan ucuz tişörtler alıp Victon veya Didier Sax'tan ultra lüks takım elbiseler alabilirsiniz. Berbere gidip bayram tıraşı olabilirsiniz. Adam sandalyede oturuyor, kel girip afro saçlı çıkıyor. Harika bir deneyim. Plaja gidip yüzebilirsiniz ya da plajdaki Luna Park'ta eğlenebilirsiniz. Santa Maria plajına nihayet suya girebiliyoruz. Evet artık boğulmuyoruz. En azından hemen boğulmuyoruz. Dans kulübüne gidip takılabilirsiniz. Sevgilinizle buluşup kahve içebilirsiniz. Atari oyunları oynayabilirsiniz. Las Venturas'ta ne yapabileceğinizi söylememe gerek yoktur herhalde. Ama yine de siz yapmayın. Bu tarz şeylerden uzak durun. Bu saydıklarım yeterliyse size bir soru sormak istiyorum. GTA evreninde bir NPC olacak olsaydınız hangi oyunda olmak isterdiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi sıradaki durağa doğru yola çıkalım. Sıradaki durağımız GTA 4. Yıl 2008. Liberty City'ye geri döndük ama bu sefer şehir çok daha gerçekçi. GTA 3'teki eski Liberty City gitmiş, yerine nefes alan, adeta kokusunu bile hissedebildiğiniz ve üstüne kahve dökülmüş gibi duran bir metropol gelmiş. Hatta o kadar gerçekçi ki biz sıradan NPC'ler olarak bazen kendimizi fazla kaptırıyoruz. Oyunun motoru motor olmaktan çıkmış. Euphoria diye bir fizik motoru gelmiş. Artık öyle kütük gibi yürümüyoruz. Merdivenler inerken tökezliyoruz, sarhoş olduğumuzda sağa sola yalpalıyoruz. Arabalar bize yavaşça çarpsa bile motor kaputunun üstünde yuvarlanıp yere kapaklanıyoruz. Canımız cidden yanıyor gibi hissediyoruz. Bakın burada hayat çok detaylı. Sabah kalkıyoruz, elimize kahvemizi veya gazetemizi alıyoruz. İşe yetişmek için metro duraklarına doğru koşturuyoruz. Metrolarda sokak müzisyenlerini dinleyip önlerindeki şapkaya bozuk paralar akıtıyoruz. Yağmur yağdığında şemsiyemizi açıyoruz. Eğer şemsiyemiz yoksa çantamızı kafamıza doğru tutup koşmaya başlıyoruz. Yani biz burada gerçekten yaşıyoruz. Sadece boş boş yürümüyoruz. Sokak başlarındaki sosis tezgahlarından sosisi satın alıp ayaküstü atıştırıyoruz. Hatta araba kullanırken bile sinyal veriyor. Kırmızı ışık yanınca duruyoruz. İki araba kaza yaptığında şoförler inip birbirine bağırıp çağırıyor. Mesela marketten çıkıyorsun, elinde kese kağıdından poşetler var. İçinde elma falan var. Karşıdan Niko diye bir herif koşarak gelip sana bir omuz atıyor. Hop, bütün elmalar sokağa dökülüyor. Bütün alışveriş ziyan oluyor. Sonra bir de internet kafeler var. Evet, internet kafeye gidiyoruz. Şehrin her yerinde şubeleri var. Traplist diye bir siteye giriyoruz. Bizim Türkiye'deki sarı sitenin çakması. Orada ikinci el eşya arıyoruz. Sahte blogları okuyoruz. Yani siz gerçek dünyada canınız sıkıldığında ne yapıyorsanız siz de aynısını oyun içindeki bilgisayarlarda yapıyoruz. Bir de bowling salonları var. Bu salonlar hiç boş kalmıyor. Bazen Burger Shot ya da Cracking Bell'e gidiyoruz. Arkadaşlarınızla buluşup yemek yiyebiliyoruz. Kasiyerler hala birazcık gıcık ama en azından San Andreas'taki gibi psikopat değiller. Sihirbazlık kulübüne gidip değişik sihirbazlık gösterileri izleyebiliyoruz. Ya da Split Sides komedi kulübüne gidip sahnede gerçekten stand-up yapan komedyenlere gülüyoruz. Gerçekten komikler bu arada. Kulüpteki meyve sularımızı yudumlarken Ricky Gervais çıkıp stand-up yapıyor. Bu arada öylesine söylemiyorum. Gerçekten Ricky Gervais çıkıyor. Tabii ki tişört dükkanlarına gidip kendimize yeni kıyafetler alabiliyoruz. İstersek bilardo ve dart oynayabiliyoruz. GTA 5. Los Santos'tayız. Günümüz dünyası. Güneşin en parlak olduğu, lüksün, şatafatın ve aynı zamanda yoksulluğun iç içe geçtiği devasa bir şehir burası. Liberty City'nin kahverengi ışığından sonra buranın altın sarısı ışığı gözlerimizi kamaştırıyor. Burada olay tamamen değişti. Biz sıradan NPC'ler olarak burada resmen evrim geçirdik. Artık sadece yürüyen veya homurdanan pikseller değiliz. Kendi egosu, kendi tarzı, kendi dertleri olan bireyleriz. En büyük eğlencemiz ne biliyor musunuz? Telefonumuz. Artık internet kafeye gitmemize gerek yok. iFruit telefonlarımız cebimizde. Yolda yürürken kafamızı telefondan kaldırmıyoruz. Twitter'a giriyoruz, millete laf yetiştiriyoruz. Life Invader'da birbirimize stokluyoruz. Hatta yolda bir spor araba gördüğümüzde mesela krom kaplamalı bir Zentorno falan yanımızdan geçince hemen durup fotoğrafını çekiyoruz. O kadar modernleştik yani. Burada herkes sağlıklı yaşama kafayı takmış durumda. Vespucci plajına iniyoruz. Muscle Sands'te kas yapıyoruz. Sahilde bisiklete biniyoruz. Köpeklerimizi yürüyüşe çıkartıyoruz. Evet artık hayvanlarımız da var. Zengin tayfa tenis ve golf oynamaya gidiyor. Rockford Hills bölgesinde lüks arabalarından inip kortlara geçiyorlar. Bazen Luna Park'a gidip gerçekten çalışan oyuncaklara binebiliyoruz. Del Perro Pier'daki hız trenini bilip çığlık çığlığa eğleniyoruz. Heyecan istersek de araba, tekne veya koşu yarışlarına katılabiliyoruz. Yine sinemaya gidip değişik filmler izleyebiliyoruz. Ve son olarak haritadaki ayakkabı dükkanına gidip ayakkabılarımızı değiştirebiliyoruz. Bu ayakkabı dükkanı diğerlerinden fazla ışıklı ama olsun. Sonuçta buradaki ayakkabılar fazla kaliteli. Bu arada şöyle ilginç bir bilgi vereyim. GTA 5 oynayıp bu ayakkabı dükkanına gelmeyenlerin oranı %1'miş. Aynı bu videoyu izleyip abone olanların sayısının %1 olması gibi. Abone olun ya da en azından bir like atın lütfen.